İyi akşamlar. Ben Ömer Su. SOT Sağlık Bilgi Siteleri Genel Müdürü. Oracle Bey etkinliği içerisinde Çanakkale ilimizde yaptığımız bir konsolidasyon işlemini, bir konsolidasyon başarısını bir başarı olarak sunmak istiyorum. Kısa bir filmimiz var. Yaklaşık 1,5 dakikalık Habertürk'te çıkıyor, yayınlandı bu. Devlet hastanelerinde artık hasta takibi tamamen tablet veya akıllı telefonlar üzerinden yapılacak. Sağlık Bakanlığı dijital hastane projesini başlattı. MR tomografi sonuçları, tansiyon, şeker gibi tüm veriler dijital ortama kaydediliyor. Hedef hastanelerde kağıt kullanımının önüne geçmek. Hastanın durumu takip ederken kullanılan bu dosyalar artık tarihe karışıyor. Proje kapsamında hastanın nabzı, ateşi, tansiyonu gibi tüm veriler kaydediliyor. Proje sayesinde doktor evindeyken hastasının son durumunu takip edebilecek. Tansiyon ateşi normal gözüküyor. Bu bir tabucu edebiliriz size. Yatış süreçleri dahil, hastaneden çıkana kadarki bütün süreçlerde hastanenin içerisindeki ameliyat olsun, hastaya verilen ordular olsun, bütün bu süreçlerde tamamen dijital sistemleri kullanmak istiyoruz. Dijital hastaneler hem hastalar hem de doktorlar için avantajlı. Hastanın da doktorun da yük azalıyor. Hasta elinde bir kağıt işte laboratuvara gidiyor, kayboluyor, işte başkasının kağıdını alabiliyor. Bütün bunlar yaşanan olaylar. Ama bu dijital olduğu zaman bunların olma ihtimali minimalize edilmiş olacak. Dijital hastane projesi şu an Ankara Gazi Mustafa Kemal Hastanesi başta olmak üzere bazı hastanelerde uygulanmaya başlandı. Amaç en kısa sürede bunu tüm Türkiye'de hayata geçirmek. Proje kapsamında özel hastanelerin de teşvik edilmesi planlanıyor. Evet, Ankara Gazi Hastanesi diye gösterdim. Ankara Gazi Hastanesi şu anda anlatacağımız ülkenin başlangıç noktası. Sağlık Bakanlığı ile birlikte başladığımız sonuçta Uluslararası HIMSS tarafından akredite edilen bir hastane öyküsüydü. Kısaca öncelikle firmamızdan bahsedeyim. Biz 1980 doğumlu bir şirketiz. 1980'de Sivas'ta kurulan bir şirketi. 1996'dan itibaren de Ankara'dayız. Şu anda hala Teknokent'te bir Teknokent şirketi olarak ağırlıklı olarak sağlık bilişim üzerinde çalışıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde 2010 yılında aynı isimle kardeş şirketimiz kurduk. Soft Healthcare Information System hedefiyle Amerika pazarında yine sağlık bilişim üzerine yazılımlar üretmek. Orada gördüğünüz gibi kocaman Oracle'ın Gold Partners 1998'den beri ayrıca Turkcell'in hepsinin partnerlerinden biriyiz. Ekranda hepsini anlatmayacağım ama kısaca anlatmakta fayda var. Java tabanlı çalışıyoruz. Oracle şimdi onu kullanıyoruz. Web tabanlıyız ve 3 katmanlıyız. Bulut mimariyle çalışıyoruz. Java, şifre mimarimiz var. Kurulum gerektirmiyor. Ekranda görülen tüm browserlarda işte Internet Explorer'dan Safari'sine, Yandex'ten Opera'sine kadar 6 ayrı browser'da başarıyla çalışıyoruz. Onun dışında ekranda da gördüğünüz gibi pek çok özelliği bünyemizde taşıyoruz. Kabaca standartlarımızdan bahsedeyim ki bunlardan bir tanesi çok önemli. SPICE ya da karşılık gelen CMMI standartına sahibiz. Ayrıca uluslararası bir standart olan İHE standartına faks yazılımlarımıza sahibiz. Yine bir son olarak geçtiğimiz aylarda kabul kriterleri yani güvenlik testlerinden de yazılımlarımızı geçerek bu standartı bünyemize kattık. Sadece geçtiğimiz yıl 10 ayrı ödül aldık. Bu kadar ödül aldığımıza bakmayın, çok para kazanamadık. Ama çok ödül aldık. Bunlardan kimler bir bakan eline aldı. Bir tanesini uluslararası bir başarı öyküsü olarak Brüksel'de katıldığımız bir yarışmada aldık. Öncelikle veri konsolidasyonuna yönelik çalışmaların nasıl başladığını anlatmak için şöyle bir harita göstereceğim size. Bu Sağlık Bakanlığı'nın bundan yaklaşık 5-6 ay önce kullanmaya başladığı, Türkiye'yi 5 sağlık bölgesine ayırdığı, verilerin konsolide edilerek tüm sunucuların belli merkezlerin toplanmasını içeren bir yapı. Dikkat ederseniz örneğin biz Ankaralıyız. Ankara bölgesinde, Ankara bölgesinin en büyük bölgelerden biri gördüğünüz gibi. Ankara'da bir veri merkezi, tüm
tüm hastanelere ait veriler buralarda toplanacak. Niye bunu anlatıyoruz? Çünkü şu anda anlatmak istediğimiz şeyin başlangıcı önce Ankara Gazi ile başladı. Daha sonra Sağlık Bakanlığı'nın bu çalışmasıyla şu anda anlatacağım öyküye geldi. Biz öncelikle Ankara Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi'nde ne yaptık? Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü'yle entegre çalıştık. Orası pilot hastane olarak seçildi. Hastanede yapılan tüm işlemlerin kâsız ortama taşıdık. Tabii burada Oracle bize çok büyük katkısı oldu. 2012 yılının son çeyreğinde interneti taşıdık. Sağlık Bakanlığı'na 2013 yılının ilk çeyreğinde de artık sunucuları Sağlık Bakanlığı'ndaydı. Proof of Concept'ti. Konumuz Çanakkale Kamu Hastaneler Birliği. Çanakkale Kamu Hastaneler Birliği'nde 10 tane hastane var. Kamu Hastane Birlikleri de ayrıca burada gördüğünüz gibi. Şu anda il içerisindeki tüm hastaneler bir merkezde toplanan bir veri tabanı yönetim sistemine bağlı olarak çalışıyor. Oracle'ın zamanında verdiğimiz bir Unix serverları var, SAN server. SAN üzerinde WebLogic kullanılarak bir sunucu üzerinde çalışıyor. Ne yapıyoruz burada? Kullanıcılar Çanakkale KHB Kamu Hastane Birlikleri demek. Gov.tr adresine, SOEVS linkine tıklayarak programı çalıştırıyor. Bunun en önemli özelliklerinden biri ki sağlıkla ilgili bir sorunumuz olduğunda biliyorsunuz hastanelere gidiyoruz. İlk setler çok daha rahat yapılıyor çünkü sizin tetkikleriniz ya da önceden yapılan tedaviler o il içerisinde aynı anda eş zaman içerisinde her yerde görülebilir durumda oluyor. En azından doktor sizin geçmişinize bakmak için sizden belgeleri istemiyor. Tetkik ve radyolojistlerin tekrarına da şu anda gerek kalmıyor ki Türkiye'nin en büyük açıklarından biri bu. İlgili tüm ilçelere ait hasta istatistikleri, hastane veya istersen tüm il bazında anlatılıyor. Tüm hekimlerin performansları tek bir kaynaktan izlenebiliyor. Ayrıca tüm hastanelere ait veriler, günlük SMS'ler halinde yetkililere gönderiliyor. Aile hekimleri sistemi aynı şekilde kullanabiliyor. Personel ve hasta oranları analiz edilerek ona göre kaynak planlaması gidiliyor. Burada anlatılması gereken en önemli özellik, Sağlık Bakanlığı'nın bunu yapmak isterken aslında kaynak planlamasını tek elden yapmak istemesiyle ilgili. Hemen bir örnek vermek gerekirse, geçmişte çok yaşandı. Özellikle SSK'nın son döneminde, siz hatırlar mısınız bilmiyorum. Örneğin doğuda bir hastanemizde her gelen hastaya o ilaçtan verilse miadında tüketilmeyecek. Hatta yaklaşık, şimdi bakmıyorum, 1000 yıla yakın her gelen hastaya o ilaç verilse tüketilmeyecek kadar ilaç olduğu biliniyor. Hedef şu, A hastanesinde bir ilaçtan daha fazla varken B hastanesinde o ilaç olmadığı için yeniden ihaleye çalıyordu. Halbuki kamu hastane birliklerinde bu işin konsolide bir yapıyla çözümlenmesi sonucu bu ortadan kalkmış olacak. Dolayısıyla hastanelerin ilaç sarf ve stok miktarları tek bir tuşla takip edilecek, ona göre ihtiyaçlar belirlenecek. İhale süreçleri gene aynı şekilde genel sekreterlik bölümlerinde konsolide bazda, ister il bazında, ister hastaneler bazında rahatlıkla erişiyor olacak. Sürem kısıtlı olduğu için de hızlı geçiyorum. Biz bunları yaparken ne kullandık? İşte Oracle'ın mimarisini kullandık, WebLogic kullandık. Ve şu anda bu hastanemiz ya da bu hastaneler birliğimiz tüm işini Oracle'da hallediyorlar. Donanım değerli yazılım teknolojisi açısından bu anlamda biz Oracle'ı tercih ettik. Biraz önce de söyledim, 98'den beri biz Oracle partneri olarak hep yanımızda Oracle gördüğümüz için burada da Oracle'la birlikte hareket etmiş olduk. Harekatlar büyük olarak Oracle WebLogic'i kullandığımızı söylemiştim. Biz bu arada yazılımlarımızı bu mimariye uygun olarak yüksek performansı platform bağımsız nedeniyle Java'yı kullandık. Java hepimizin de bildiği gibi her cihazda çalışıyor. Cebindeki cep telefonları da çalışıyor. Herhangi bir Apple cihazında, herhangi bir Android cihazında çalışıyor. Bu arada hem Apple Store'da hem Android Market'te firmamıza ait geliştirdiğimiz çeşitli sağlık ürünleri yayınlanıyor. Herhangi bir ücret almadan da kullanıcılarımız yararlanabiliyorlar.
Kurumda Oracle BI ile hastanelerin durumlarını ekranda gördüğünüz şekilde görüntüleyemiyoruz. Örneğin şu anda global olarak işte ilk bazında geçen yılla bu yılın sağ tarafta fatura istatistiklerini kıyaslayan bir rapor varken sol tarafta tabii ekranlar çok küçük olduğu için göremiyorsunuz. Faturalar, aylar, yıllar bazında gruplayan bir iş zekasında raporlayabiliyoruz. Ayrıca firmamız inovasyona yönelik yatırımlarını yaparken özellikle Exadata ile çalışabilmek konusunda testlere başvurdu. Bu arada arkadaşlarım herhalde tutuyor size hızlı geçeceğim. Bu anlamda Exadata üzerinde ya da Exalogy üzerinde çalışma testlerine yönelik DeepPlus'ın Exadata test laboratuvarında yapılan testler sonucu yazılımlarımızın Oracle Enterprise Database Nation, Oracle Enterprise Linux ve Navigation üzerinde başarıyla çalıştığı belgelendi. Bu onlara ait raporlar. Süre 10 dakika olunca kusura bakmayın. Bu kadar kısa da sürede anlatmak zorunda kalıyorum ama burayı anlatacağım. Arkadaşlar uyarsa da. Geçtiğimiz ay San Francisco'daydım. Aslında tüm Open World'e katılmak isterdim ama katılamadım. Ancak LRNS'nin konuşmasını, LRNS'nin 12C sunuşunu dinledim. 12C sunuşunda özellikle cloud teknolojisini anlatırlarken bir test yaptılar. İşte belki katılanlar vardır orada içimizden. Test esnasında şunu gösterdiler. Önceki veri tabanı yönetim sisteminin hard diskte çalışırken ki hızıyla yeni bellekte çalışan hızı arasındaki farkı gösterdiklerinde gerçekten de inanamadık. Zaten salonda alkışlarla dinledik. 300 küsur kattan bahsettiler. Yani geçmişte birkaç milyar kayıt içerisinde 300 bin tane kayıt seçerken ki geçen süre yaklaşık 300 kat artmış. Hatta bir sonraki testte ise bu 1500 küsur kata çıktı. Çünkü Pars hikayesi ortadan kalktığı için sistem çok daha hızlı oldu. 1998 yılından beri Oracle'da çalışıyoruz. Artık hedefimiz uluslararası alanlarda kendimizi göstermek. Şimdilik inceleme Senegal'de başladık Oracle'la. İnşallah özellikle Oracle'la Frankofon ülkelerde bu başarılarımızı daha da artıracağız. Türkiye'nin en iyi markalarından biri olmak için çaba sarf edeceğiz. Oracle'ı izlerken, daha doğrusu LRNS'ini izlerken LRNS'inin 69 yaşında olduğunu görmüştüm. Ben yanımdaki arkadaşa daha 17 yılım var demiştim. İnşallah o 17 yıl sonra biz de benzer yerlere ulaşırız. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.